Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, güllaç 7'den 70'e herkesin severek yediği, en çok da Ramazan sofralarına yakışan ama bence her mevsim yenebilecek bir tatlı. İster cevizli yiyin, ister fındıklı yiyin, üstünü isterseniz narla süsleyin, kirazla süsleyin, fark etmez. İsterseniz sade yiyin. Tadı çok güzeldir ve çok hafif bir tatlıdır. Herkes çok sever. İşte bu güllacın püf noktalarını sizinle paylaşacağız. İhtiyacımız olan malzemeler: 6 yaprak güllaç, 1250 mililitre süt, 2-3 avuç kırılmış fındık, 2 su bardağı toz şeker, üzerini süslemek için nar, vişne veya kiraz. Arzuya göre gül suyu da kullanabilirsiniz. Çok yakışır ama biz kullanmayacağız. Öncelikle tenceremizin altını yakıyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Sütümüzü arkadaşlar fokur fokur kaynatmayacağız. Şeker içinde eriyecek, süt ılık olacak. Çok sıcak olmayacak. Şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar karıştıracağız. Bizim de ailecek çok sevdiğimiz bir tatlıdır ve çok hafif bir tatlıdır. Evet, şekerli sütümüz hazır. Baş parmağınızı sütün içine soktuğunuzda eğer baş parmağınız yanmıyorsa sütümüz hazır demektir. Evet, sütümüz hazır. İhtiyacımız olan 2 tane tepsi var. 2 tepsiye ihtiyacımız var. Bu tepsilerden birine sütümüzü boşaltıyoruz. Güllaçları ıslatmak için kullanacağımız tepsi bu. Diğer tepsiye de sütle ıslattığımız güllaçlarımızı yerleştireceğiz. Güllaç alırken tabii dikkat etmemiz gereken önemli noktalar da var. Hepinizin de bildiği gibi buğday, nişasta ve şekerden oluşur güllaç. Çok incedir. İnce olması makbuldür. 2 yüzeyi vardır. Biri parlak yüzeyi vardır, bir de mat yüzeyi vardır. Altı adet güllaç yaprağımız var. Ben ıslatması kolay olsun diye 4'e böldüm. Öncelikle parlak olan kısmı alta gelecek şekilde ıslatıyoruz. Yumuşaması için çok kısa bir süre bekletiyoruz. Tekrar ters çeviriyoruz. Her iki yüzeyini de ıslattıktan sonra hafif kendini bıraktığı zaman diğer tepsimize yerleştiriyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Parlak olan kısmı alta gelecek şekilde ıslatıyoruz. Çeviriyoruz. Sonra yerleştiriyoruz. Bu işlemi güllaç yapraklarımızın yarısını yapana kadar devam ediyoruz. Keşke her dönem güllaç bulabilsek ama en fazla Ramazan ayında piyasaya çıkıyor. Ramazan ayının dışında marketlerde bulmamız biraz zor olabiliyor. Büyük marketlerde bulabiliyorsunuz. Çok kısa sürede hazırlanan, çok pratik bir tatlıdır.
Eğer evinizde güllacınız varsa yapması çok kolay. Evet, güllaçlarımızın yarısını ıslattık ve tepsiye koyduk. Arasına arada böyle ben kepçeyle sütleri gezdirdim çünkü bazı yerleri kuru kalabilir ve fındıklarımızı kalın bir tabaka halinde yerleştiriyoruz. Fındık çok yakışıyor. Bence ceviz de çok yakışıyor. Ama cevizi yerken dökmek gerekiyor. Eğer arasına ceviz koyarsanız ceviz bekledikçe kararıyor güllaç. Lezzetinden bir şey kaybediyor mu? Hayır, kaybetmiyor. Ama fındıkla da çok güzel oluyor. Elinizde hangi çerezleriniz varsa onu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi kalan güllaçlarımıza da aynı işlemleri yaparak üzerine yerleştiriyoruz. Bu işlemi yaparken tek tek yapın. Hepsini bir anda ıslatırsanız zamanında tepsiye koyamazsınız, dağılır, paramparça olur. Bunu istemeyiz. Yavaş olsun, güzel olsun. Ve kalan şekerli sütümüzü de üzerine döküyoruz. Bolca döküyoruz. Hepsini çekecektir. Arada yerleştirirken de ara katmanlarına döküyorum ben. Kalan en son şekerli sütü de üstüne döküyorum. Bu aşamadan sonra buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Dinlendirdikten sonra süsleme işine geçebilirsiniz. Bence nar en çok güllaca ve aşureye çok yakışıyor. Çok güzel görsel bir şölen sunuyor bize. Aynı zamanda tadı da çok güzel. Tatlı ekşi bir tadı olduğu için yemesi de çok keyifli oluyor. Ben özellikle narı yerken o çekirdeklerini de kıtır kıtır çiğnemeye bayılıyorum. Ama elinizde hangi meyve varsa onunla süsleme yapabilirsiniz. Kirazla süsleyebilirsiniz, vişneyle süsleyebilirsiniz. Eğer meyveniz yoksa üzerine fındık, ceviz ya da Antep fıstığı da koyabilirsiniz. Evet, güllacımız hazır. Şimdi bunu biz buzdolabına koyacağız. 2 saat dinlendireceğiz ve daha sonra servis yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar, bir tarifimizin de sonuna geldik. Şimdi tadım ve sunum aşamasına geçeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız abone olmanızı da rica ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Evet, sıra tadımda. Evet, hazırladığımız güllacı ailecek yiyoruz. Leyla, beğendin mi? Hı hı. Afiyet olsun. Beğendim. Simay, güllacı sevdin mi? Sevdim. Çok mu sevdin? Çok. Gene yapayım mı? Seni Afiyet olsun. atalım mı?